Merhaba buralar. Bugün Voicematter'la yani Voicematter Banana programıyla nasıl iki bilgisayarda yayını ve sesini aktarabileceğimizi inceleyeceğiz. Yani bunu anlatmaya çalışacağım size. Aslında daha önce yapmıştım. Yaptım ama güncellemeler geldi Voicematter'a ve birçoğunda sorunlar yaşıyor ve bayağı bir arayüz değişmiş durumda. 2024'ün Aralık ayında yapıyorum ama ben bunu koyarken 2025 yılı diye koyacağım büyük ihtimal. Umarım güzel olur, anlatabilirim size. Çok basit, çok kolay. Yani büyük ihtimal ya ben kötü anlatabilirim. O da olabilir. Ama yapması gerçekten basit. Sadece sırasıyla yapmamız gereken işler var. Bunu nasıl yapacağız? Önce size bir yayın PC'sinde göstereceğim ya da bilgisayar PC'sinde göstereceğim. Yani gamer, oyun oynadığımız bilgisayarda göstereceğim. Bir de ayrıca yayın PC'sinde yapmamız gerekenleri göstereceğim. İkisini de yaptığımız ayarlar ile tabii yine biz burada görüntüyü Capture Card'la yani Capture Card'la bağlantı yapacağız. Biz burada onu basit olduğu için çok anlatmayacağım şu an. Eski şey devam ediyor. Yani eskiden anlattığım bir şekilde devam edecek onunla. Burada sadece sesi aktarmayı anlatmaya çalışacağım. Peki burada bize ne gerekiyor seste? Aynı zamanda Discord gerekiyor. Bunu da anlatacağım. Yani buraya kurmuş olduğumuzdan sadece bizim sesimizi oraya sesimi aktarmayı değil, aynı zamanda Discord'daki sesi nasıl duyacağımızı, nasıl anlatacağımızı, yani Discord'u hatta konuşurken Discord'u kapatıp açmayı. Bunu da göstermiş olacağım. İkisi birlikte. İnanın çok basit. İnanın herkes yapabilir. Bir de şu var. Ben altı iki bilgisayarda kullanmıyorum. Yani bilgisayarlarımı güncelledim. Daha iyi bir bilgisayarım var eskisine nazaran. Yani i9 işlemcim var. 490 RTX'im var. O yüzden ve zaten yayın da açmıyorum artık. Sadece YouTube'da birkaç kere yani burada yeğenlerimle oyun oynuyorum. Onlarla oyun oynarken sadece ve 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi oluyoruz olmuyoruz yani. Bununla o yüzden ben artık tek bilgisayarda yapıyorum. O yüzden uzun süredir bunu yenilemek istedim ama kullanmadığım için yapmak istemedim. Bugün tekrar ben yaptım iki bilgisayarımda laptopumla birlikte orantılı bir şekilde laptopumu bağlayıp oyun bilgisayarım ve laptopumda yayın bilgisayarım olacak. Bunu bu şekilde bir kurgulayacağım. Daha doğrusu kurguladım. Çalışır vaziyete getirdim. Bunu şimdi size göstermek istiyorum. Neler yaptığımı tane tane anlatacağım. Önce yapmamız gerekenleri söylüyorum. Tabii ki de iki tane programımız var. Bu iki programımızı öncelikle indireceğiz. Hangi iki program? İki program nedir dersiniz? Hemen onu söylüyorum. Google amcamıza yazıyoruz. Voicematter'ımızı banana yazalım. Tabii ki de hemen bize karşımıza çıkartacak bunu. Biz bunu en üstte gördük. VB Audio diye bir site var. Bu siteden indiriyoruz. Tıkladık. Ve Voicematter'ımız çıktı. Öncelikle bunu download edip bilgisayarımıza kuruyoruz. Bu kadar basit. Buradan download'a basacağız. Son ikinci uygulamamız demiştik. Bunda da İlk gördüğümüz kablo programı, kablo output diye bir sanal bir kablolu bağlantı gibi gösterecek. Bunu da indireceğiz. Bu da bize bir yerde lazım olacak. Onu da görmüş olacağız sonra. Buradan download edeceğiz. İki uygulamayı da bilgisayarımıza kuracağız. İlk yapacağımız aşama bu. Uygulamalı bilgisayarımızı kurmak. Bunu söylemiyorum. Hani ileri. Ve mutlaka eğer ki güvenlik duvarını sorarsa mutlaka kabul edin. Yani güvenlik duvarını atlamamız gerekiyor yani. Eğer bunu yanlış yaparsanız tekrar kurum yapın ya güvenlik duvarına girin. Oradan açmaya çalışın. Ama açamazsanız da dediğim gibi tekrar kurum tekrar soracaktır. Bunu başa döndürebilirsiniz. Bu kısım bundan ibaret. Programları kurduk. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Bilgisayarımızın denetim masasını açıyoruz. Buradan ses giriyoruz. Ses aygıtlarını yönet diyoruz. Peki buradaki ses aygıtlarını yönetteki şeyimiz nedir? Burada varsayılan bir ses aygıtını mutlaka seçmeliyiz. Şimdi normal eski Voicemetter ile bu Voicemetter arasında bir fark var. Burada biraz çünkü eskisini anlattığımda bayağı bir güncelleme almış durumda. Peki burada ne yapacağız? Bakın varsayılan iletişim aygıtı demiş. Değiştirmiş. Benim bu capture kartımın şeyi. Varsayılan iletişim aygıtım bu olamaz. Benim uygulamayı yükledikten sonra Voicemetter yükledikten sonra varsayılan bu Voicemetter aux input olacak. Yani bunu varsayılan sağa tıklayacaksınız. Varsayılan iletişim aygıtı haline getireceksiniz. Şimdi bunu normalde başka şeylerde bunu da bir şey söyleyeyim. Daha sonradan gidebiliyor. Yani başka bir kulaklık takıyorsunuz onu otomatik algılıyor. Bunu iptal etmeyi çok denedim. Ettim yaptığımı düşündüm sonra tekrar oldu. Bunu bir türlü çözemedim. Ama aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir şey yaşarsanız ilk bakacağınız yer burası. Yani eğer sesli bir sorun yaşayacaksanız bir problem yaşayacaksanız ilk başta çünkü bir ses kartı takılmıştır işte kulaklık takmışsınızdır. Bilgisayarın ses varsayılan aygıtı değişmiş olabilir. O yüzden buraya girip burada mutlaka Voicemetter aux
input'u yapacaksınız. Şu an gamer yani oyun bilgisayarındayız. Ben bunu altta hemen yanda bir gamer PC'de mutlaka belirteceğim. Buradan ikinci kısma geliyoruz. Kayıt kısmına geliyoruz. Kayıt kısmında bu benim oyun bilgisayarım olduğu için burada varsayılanı benim kendi şu an kullandığım mikrofonu yapacağız. Mikrofonum varsayılan aygıt. Benimki Rode NT USB Mini kullanıyorum. Çok iyi. Şu anki sesim de ondan geliyor. Bunu sağ tıklayıp varsayılan aygıt ya da şurada altta varsayılan yap şeklinde bir yer var. Orayı da seçebilirsiniz. Şimdi ben bunu varsayılan yap dedim. Yani buradaki olay bitti. Şimdi yayın PC'sini geçmeden önce ben burada yine Gamer PC'den devam etmek istiyorum. Şimdi Voicemeeter üzerinde yapacaklarımızı göstereceğiz. Hemen bakalım. Yükledik ve ekran bu çıktı karşımıza. Sol üstte şurada ben sağ tıklıyorum. Bu normalde size isim yoktur. Ben buraya isim verdim. Bak sağ tıkladım ve böyle isim haznesi açıldı. Ben bunu mikrofon. Peki bu ne diyorum? Bunu sırasıyla vererek size anlatmış olacağım ve siz de aynı sırayı takip ederseniz aynısını da yapmış olursunuz. Bu bize kolaylık sağlasın. İlk liste mikrofon. Mic yazdım. İkinci yine sağa tıkladım. Discord dedim. Sonra Enter'a tıkladım. Üçüncü Stream dedim. Sağa tıkladım. Stream PC yazdım. Enter'a tıkladım. Buraya da Stream yaptım. Ve dikkat edin burada 2 tane yer var. Burada direkt benim şu anki bilgisayarımın sesinin olduğu bir bilgisayarın içindeki sesin olduğu Gamer PC bölümü. Ben buna da sağ tıklayıp Gamer PC dedim. Yani bu bilgisayarın oyun bilgisayarı değil. İstediğinizi deyin yani. Murat'ın bilgisayarı değil. İstediğinizi yazabilirsiniz. Sorun yok. Buraya bunu yazdık. Şimdi ilk önce bir kere mikrofon sesimizi ortalığa çıkartalım. Burada düz tıklıyorum. Normal sol tık yapıyorum. Düz tıklıyorum. Buradan sol tıklıyorum ve buradan mikrofonumu seçiyorum. Bakın buradaki menü değişmiş durumda eski Voicemeeter'a göre. Ben yeni gördüm bu ortaya çıkmış. Daha güzel olmuş, daha kolay olmuş açıkçası. Bence faydası var. Hatta buradan isterseniz varsayılan aygıtı diyorduk ya desktop işte gir. Burada sana kolaylık da sağlamış. Adam Open Windows Sound demiş. Direkt tıklıyorsunuz. Hop ayarlarda çıkıyor. Buradan tekrar ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Yani istediğiniz zaman buradan da o kolaylığı sağlamışlar size. İlk mikrofon kısmını seçtik, koyduk ve seçer seçmez büyük ihtimal sizde de burada sesiniz dalgalanma başlamış olacak. Sustum. Bak yine konuştum. Yine dalgalanmam başladı. Peki şimdi hangi konumuza geçiyoruz? Evet. İkincisi Discord. Ne demiştik Discord'da? Burada Discord bölümünde seçtiğimiz orta kısımda hani bir tane uygulama yükledik ya. Buraya tıkladım ve buradan kablomuzu buna verdim. Bu bir kısım sonra anlayacağız. Ve Stream PC'ye bir şey vermeyeceğiz. Yayın PC'miz burada kalacak. Burada herhangi bir bağlantı olmayacak. Bakın Select Input Device diyor. Bunu eğer yanlışlıkla verirseniz de yani şuradan Remove Selection'la bunu kaldırabilirsiniz. Ve Gamer PC'de de herhangi bir ayarlama yapmıyor. Oradaki A1 var. İşte burası bizim sesimizin çıkacağı yer. Yani işte altı burada seçenekler var. Hangisinden sesi almak istiyorsan burada onu seçeceksin. Ben burada benim ekranım var yan tarafta. O ekranıma sesini vermesini istiyorum. Bakın bir de şunu diyeyim. Internal Master Clock yazıyor. Bak orada seçili değil şu an A1. Buraya tıklayıp oradan seçtiğim anda burada Hardware Out'un hemen altında mutlaka belirleyecektir. Bakın ilk birinci seçtiğim burada A1. A2'yi de mutlaka yani bizim buradan yayınımızın ve sesimizi götüreceği için buradan da capture kartınız neyse Elgato olabilir başka bir şey olabilir. Yani benimki de no name capture kart. Bunda da bir sıkıntı yaşamıyorum. Burada da bunu seçiyorum. Bu kadar basit. Ve zaten görüyorsunuz bakın birinci A1 buna çekildi ve A2 de buna çıktı. Tamam. Bu kısmını da hallettik. Şimdi gelelim VBAN'a. VBAN'da ne yapacağız? VBAN'ı açtıktan sonra burada yayın PC'mizin adını bakın yayın PC'mizin adını yazıyoruz ve yayın PC'mizin yani öbür bilgisayarımda açtığım yayın PC'mizin IP'sini yazıyoruz. Peki bu yayın PC'min IP'si nerede? Uygulama üstte bakın gösteriyor. Şu an burada yukarıda gözüken 192.163.9 var. Bu şu an oyun bilgisayarımdaki açtığım. Bilgisayarımda da yine diğer yayın bilgisayarımdaki açtığım zaman aynı VBAN açtığım zaman burada üstte onun IP'sini göreceğim. Şimdi ben buradaki IP'mi gördüğünüz gibi burada duruyor. Diğer IP yazdım. Stream PC 196.3.30. Aşağı kısma geliyor. Sen bu dakika şunu da söyleyeyim. Stream PC dedim ya. Bakın sağ tarafta in 3 yaptım. Neden in 3 yaptım? İşte buradaki mevzu bu şuydu. 1'i kullanıyorum. Mic yazdım. 2'yi kullanıyorum. Discord yaptım. Stream PC işte 3'ü çıkış yani giriş 3'ü de buna verdim. Yani burada gördüğünüz Stream PC dediğim 3. çıkışta olduğu için 3'ü yazdım. 1, 2 doluydu. 3 boştu. 3'ü verdim. Buradan 1'i verirsem uygun olmayacaktır. Mikrofon sesi gidecektir. Ben burada 3'ü verdim. Ben mikrofon sesini buradan duyacağım. Buradan yayın PC'sini duyabilmek için buraya verdim. Unutmayın. Aynısını yapabilirsiniz. Hiçbir değişiklik olmayacaktır. Şimdi ikincisi de buradan ses. Şimdi ben birincisine sesini verdim ya. Buna Boost 1 dedim. Bakın tıkladım. Boost B1 dedim.
Bu kolaylık olsun diye yapıyorum. Bunu A1, A2 de seçeyim ama karışıklık neden olabilir. Siz de yapın. Boost B1 dedim. İkincisine Boost B2 dedim. Burada ad verdim. Buna mikrofon dedim. Hatta ben mümkünse oradaki adla aynısını veriyorum. Bu önemli olan şu. Buradaki MIC yani mic dediğim yere öbür bilgisayarında yani yayın bilgisayarında aynı adı yazmalısın. Eğer ki yanlış yazarsan, farklı yazarsan sıkıntı olur, görmez. Unutmuyoruz. Aynı isim, aynı adı. Boost B1'e mikrofon dedim. Boost B2'ye Discord dedim ve IP'leri de yayın bilgisayarım verdim. Aslında şu oldu. Boost B1'den birinci sesi vereceğim. Boost B2'den Discord'u vereceğim. Yani bende 2 tane yayın var. 2 tane çıkış vermiş oldum. Bu kadardı. Şimdi yayın PC'mize geçiyoruz. Bakın oyun PC'mizi hallettik. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şunların yanındakini 10 demeyi mutlaka unutmuyoruz. Yani yeşil yanacak ve üstte VBAN is on diyor. Bakın sizde off'tur bu. Bunu sonra VBAN on'a çevireceğiz. Mutlaka on olmalı. Yani açık olmalı. Ve kapattık. Peki burada sesleri nereye vereceğimizi göstereceğiz. Şimdi buradakinde sesi B1'e ver. Hatırlıyor musunuz? V-Band'da B1'i seçmiştim. Burada da yine Discord'u da A1'e ver. Şu an A1 gözüküyor. Ve B2'ye vereceğiz. Yani Discord sesimizi de aynı zamanda buradan çıkanı da B2 ile öbür bilgisayara vereceğiz. Ve A1, B1. Stream PC'de A1. Bak şu kısım A'ların hepsi buradaki A1, A2, 3 bizim bu sağ taraftaki seçtiğimiz aygıtlara verir. Mesela bunu hem yanlış oldu. Yani şu an ben mikrofonu A1'e tıkladığım zaman büyük ihtimal buradaki kolonuma, müzik sesime, ses kulaklığıma ses verecektir. Şu A1'e. A2'ye tıklarsam A2'ye verecek. Ama şimdi biz mikrofonun sesini şu an kendime de vermek istemiyorum. Capture kart'a da vermek istemiyorum. Çünkü zaten direkt paylaşacağım. Şimdi bu oyun PC ile işimiz bitti. Hemen Game PC'ye geçiyorum. Evet, Game PC, şu an oyun bilgisayarıyla işimiz bitti. Şu an yayın PC'sine geçiyorum. Önce ne yapıyorduk? Yayın PC'de yine aynı yere denetim masası, ses aygıtlarını yönet ve buradan önce Voicemeeter input'u seçiyoruz. Varsayılan aygıt yapıyoruz. Kayıt kısmına da hatırlayacaksınız. Biz nereye vermiştik? Mikrofonu B1'e vermiştik. Şimdi buradaki fark şu. Out'ları yeni güncellemenin hepsini ayrı bölmüş. O yüzden zaten bir kafa karışıklığından oluyor. Ama biz B1'e verdik ya mikrofon sesini. Burada B1'i varsayılan aygıt haline getireceğiz. Bu işimi atladıktan sonra yapmamız gereken Voicemeeter'ı açmak. Ve Voicemeeter'da dediğim gibi tekrar sağ tıkla. Yani burada yayın PC'mde mikrofon de, Discord de ve buna bir şey deme. Boşluk bıraksın. Burada da bu bilgisayarımızın yine aynı yer, şu sağ taraftaki yer aynıdır. Bunu da Sit PC diyebilirim. Evet. Buradaki yayın PC'de şu sesin çıkışını verdiğimiz yer çok önemli değil. Ama mutlaka bir yer vermek zorundasın. Yani mutlaka bir sesi bir yere aktarmak. Yani şuna buna bir şey yapmak zorundasın. Yoksa bu sana hata olarak döner. Ve şöyle diyeyim. Eğer şurada bir kırmızı yanıp sönüyorsa, hardware out'un yanında sönüyorsa bir ses aktarım sorunu vardır. Burada aktaramazsın. Yani açtığın zaman orada bir şey varsa, kırmızı yanıp sönüyorsa bil ki çıkışlarda bir sorun vardır. Peki o zaman ne yapacaksın? Eğer çıkışlarda bir değişim yoksa şuradan Let's Start Audio Engine diyeceksin. Yani şu girişleri tekrar bir takıp çıkartıyor. Yani tekrar takıp çıkart. Yani girişi tekrar kullanıyor diyelim. Şimdi bunu yaptık. İlkinde verdik. İkinci Discord verdik. Burada Stream PC'de zaten bilgisayarımızın ses kısmının olduğu yeri görüyoruz. Şurası. Yayın PC'mizin VBAN'ına giriyoruz. İşte evet. Nokta burası. Şimdi biz orada ne vermiştik? Hatırlarsınız bakın. Yayın PC'mizin 3.30 bende. Şuradaki. Anlatmaya çalıştım. Basit IP buydu. Hiçbir yere girmenize gerek yok. Burada IP'sini yazmış adam. Bu yayın PC'min IP'si. Onu zaten girdim. Şimdi buraya mikrofon. Bak dikkat edin. Orada ne ad girdiysem burada aynı adı gireceğim. Yani farklı bir şey girersen bağlantı olmaz. Yeşile de dönmez. Bakın bağlantı koptu. Niye? Adda sorun var. Bunu mikrofon dersem aynı adı verirsem fark etmez. Aynı adı verirsem bağlantı olacak. Ve IP'si de dediğim gibi bu sefer oyun PC'sinin IP'si. Aynı şekilde Discord'u da bak Discord diye yazdım. Bunu farklı bir isim yazarsan o ismi yazmak zorundasın. Hani i, ı, mı onlara dikkat edin mutlaka. Ve bu da ve şu yeşili alacaksın. Peki buradaki nüans ne? En sağda hatırlıyor musunuz? Öbür taraf iç demiştik. Burada da işte sesimizi 1'e ve 2'ye vereceğiz. Yani şuradaki mikrofona bir mikrofon olacak. Demin ismini verdik ya. İkincisi Discord olacak. Yani 2 olacak. Çıkarttığım sesleri ki çok ihtiyaç olmasa da lazım olacaktır. Oyun yani yayın PC'mizin sesini de diğer bilgisayara aktarmak için Bus A1 diyerek bakın
Bus A1 diye. Stream PC diyorum ve yine IP yazıyorum ve yeşil yazıyorum. Buradan da mutlaka aynı ismi vermek zorundasınız. Stream PC'yi vermek zorundasınız. Burada da aynı adı yazacaksınız. Mevzularımızı anlattık. Yani buradaki VIBAN'ı da oradaki VIBAN'ı da anlattık. Oyun PC'si anlattık. Şimdi yayın PC'mize bir daha bakıyoruz. Peki burada ne yapacağız? Burada mikrofonu B1'e vereceğiz. Burada B2'ye vereceğiz Discord'u. B2'ye yani şuraya. Burada da Stream PC'de yani eğer buradaki yayın PC'mizi duymak istiyorsak buradaki sesi de A1'i buna vereceğiz. Yani bunu çok da bir şey yapmanıza gerek yok. Yani şu an bir esprisi yok açıkçası. Şunu da söyleyebilirim size. Bir şey açalım. YouTube açalım. Ona Aimbek'le çıktı. Kendimiz aynı anda hikaye yazıp aynı anda hikayenin içine dahil oluyoruz. Farklı bıraktığımız yerdeyiz. Şimdi ben sesimi buradaki gördüğünüz gibi hareketten görüyorsunuz. Bakın şu an sesi bilgisayarımdaki yayın PC bilgisayarımdaki sesi çok net bir şekilde alabildim. Sorunum yok. OBS'nin geçmeden önce Discord'da yapmamız gerekenleri söylememiz lazım. Discord'u da ayarlar kısmına gideceğiz Discord'un sol tarafta. Ve buradan Discord'daki konuşmamız sesimizi birincisini default yapabilirsiniz. Zaten neydi varsayıldığımız ses kulak yani mikrofonumuzdu. Mikrofonumuzdan sesi rahat bir şekilde verebiliyorduk. İkincisini işte burada kabloya verdik ya. Hani sanal bir kabloya verdik. Buradan kablo input kısmına işaretleyebilirsiniz. Bunu işaretleyeceksiniz. Çıkışınızı, ses çıkışını kablo input'a vereceğiz. Peki bu bize neye ifade edecek? Şöyle diyeyim. Sesimizi mesela şuradan kontrol ederim. Bakın. Yankı yapıyor büyük ihtimal. Kötü bir ses. Voice Meter'da Discord kısmı gidip geliyor. Ben bunu kapatabilirim. Bakın. A1 kapattım. Sesim gitti. Şu an duyuyordum. Duymuyorum. Mesela bunu ne yapabiliriz? Bunun faydası ne? Oyun oynuyorsunuz. Yayından konuşma arka deli oldu. Arkadaşlarınızla kapışma oldu. Yani bir şekilde tartışma oldu. Bir kesmeniz lazım bir şekilde. Ne yapacaksınız? Burada bunu kapattığınız anda Discord'daki sesler buraya yansımayacak. 10 numara bence. Aynı şekilde buradan değil diğer yerden de kapatabilirsiniz. Yani yayın olduğu yerden de yayın PC'sinden de kapatabilirsiniz ki o çok daha mantıklıdır. Yayın PC sesi kestiğiniz zaman bu da sorun kalmayacaktır. Bunu şuradan anlayabiliriz. Hemen yayın PC'sine bakıyorum. Kayıtta şu an. Bak. Discord kısmı da aynı mikrofon kısmı gibi hareket etmekte. Niye Discord'dan aldığı sesi aktarıyor. Ben bunu kapatırsam buradan B2'yi yayına Discord sesi gelmeye gitmez. Sen bunu güzellikle kapatabilirsiniz hiç uğraşmadan. Ve konuşmaya siz devam edersiniz. Arkadaşlar bir dakika beklersiniz. Ben bir toplantı yapacağım ekibimle. Çiğdem, Ceyda şunu yapacağız bunu yapacağız falan konuşacağım. Ayrıca sonra tekrar tam arkadaşlar hoş geldiniz. Birlikte izleyeceğim. Ve B2'ye sesi vereceğim. Hop orada. Şu an evet sesim orada. Discord'un sesini kapatıyorum. Testi durdurdum. Yani bu Discord'dan geldiğini göstermek için yaptım. Kendi sesim mikrofonu vermiştim. Discord'u aktarması da bu. Sana ayarlarını yaptık. Şimdi OBS'de yapmamız gerekenleri anlatmamız lazım. OBS'de ne yapmalıyız? Şimdi OBS'mizi açtığımız zaman direkt programda önce dosya, ayarlar, ses aygıtları bunu varsayılan bırakabilirsiniz. Burada sorun yok. Çünkü varsayılan hatırlıyor musunuz? Voice yapmıştık zaten. Yani buradan input da seçebilirsiniz. Aynı şey olacaktır. Ben varsayılan da bıraktım. Burası işte buradaki nuans şu. Bu da varsayılan kalır. Çünkü denetim masasının aslında varsayılanı değiştirmiştik. Ama biz bunu B1 hatırlıyor musunuz? B1'i seçmiştim ben. Ve B1. Bunu da B2. Discord'u nereye koymuştum? B2'ye koymuştum. Bunu da B2'yi seçiyorum. Ve tamam diyorum. Burada büyük ihtimal mic aux yazacaktır sizde. Bu Discord sağ tıklayıp ismini Discord çevirirsiniz. Buradan Discord'u yaptıktan sonra Discord'unuz burada gidip gelecek. Ses yani Discord sesi buraya gelmiş olacak. Yani yayına aktarmış olacak. Peki buradaki durum ne? Şurada bakın Voice Meter'ımızı açalım. Bak burada B1'e verdik. Hatırlıyorsunuz B1'i seçtim. Ve B2'ye verdik. B2'yi seçtim. Yani buradan bunu büyük ihtimal kesersek bakın altta mikrofonda şu an ben kaydı oradan almadığım için sorun olmuyordur büyük ihtimal. B2 bak mikrofonum gitti. Ben B1'e aktardığım zaman sesi pat mikrofon geldi. Aynı şey burası için geçerli. B2'ye verdiğim zaman buraya gelecek. Burada Capture Card çalışıyor mu? Şimdi bakın Capture Card'ın dediğim gibi seçtiğiniz zaman buradaki masamın üstümü buraya aldı. Peki buradaki ses nasıl? Ben masa üstümden bir video açayım. Şu an aynı anda
mikrofon da geliyor herhalde büyük ihtimal ama onu kapatayım mı hatta şuradan. Heh. Bu en son oynadığım Alan Wake oyunu. Güzel bir oyundur bu arada. Bu oyunu yayınıydı bu. Yayının sesini şu an buraya aktarmış oldum. Yani Capture kartımın sesi de buraya aktarmış oldu. Şu an OBS'de yapacağım bir şey kalmadı. OBS'in diğer ayarları kendin istediğin ne varsa onu yapabilirsin. Bunun için ayrı bir videodur zaten bu. Bununla ilgili bir sürü internette de video var. Ben de video çekmiştim OBS'de yapması gereken ayarlarda. Ama burada dediğim gibi ben burada ekran verdim. Şimdi siz oyun yakalamayacaksınız. Bu başka bir konu. Ama bunu bildiğinizi varsayıyorum. Yani bunu bir şekilde öğrendiğinizi varsayıyorum. Ben o kısmı geçtim. Ben buradan sesi buradan bu sese aktarmış oldum. Ya umarım karışık anlatmamışımdır. Hani aslında çok basit. Bir sorun varsa inanın bendedir yani. Bunu anlatırken yanlış anlatmış olabilirim. Ya da biraz karıştırmış olabilirim. Çünkü olabildiğince sade anlatmaya çalıştırırken bazen bir şey atlıyorsun, bir şeye dönüyorsun, saçmalamış olabiliyorsun. Umarım saçmalamadan anlattım. Şunu da kapatayım. Elim ve ekibim uzat kaldı yarım. Onu devam etmem lazım en yakın bir zamanda. Ama şu an saat de geç olmuş. Oynayamam büyük ihtimal. Şimdi seslerimizi aktardık. Bunu yaptık. Voice Matter bitti. Yani sormak istediğiniz olursa ben bununla ilgili sorularınızı cevaplamak istiyorum ama çok zor oluyor. Yani çünkü her bilgisayarın dediğim gibi ayarları farklı oluyor. Ya da sizin taktığınız aletler, şeyler, ekipmanlar farklı oluyor. Yani çoğunda böyle bir kapma oluyor. Tam olarak anlayamayabiliyorum. Ama yapmamız gereken dediğim gibi bunda en çok sıkıntı yaşadığımız ya bir kulaklık ya da bir ses taktığın zaman büyük ton varsayılan ses değişiyordur. Önce oraya bak. Denetim masası ses aygıtlarına mutlaka bak. Orada bir ses alamıyorsan. O en büyük sorun. Oradan kaynaklanan bir sorun. Onun haricinde başka nerede bir sorunla karşılaşabilirsiniz? Bu B1, B2, A1, A2 işte size açıklayıcı anlatmaya çalıştığım için belki açıklayıcı anlatmaya çalıştığım zaman da saçmalamış olabilirim. O yüzden siz benim yaptıklarımın aynısını yapın. Yani buradaki aynı rakamları, aynı numara verin. En kötü ezbere gidin. Ve büyük ihtimal bu ezberi yapmış olacaksınız. Ha böyle unuttum. Bunu aslında videonun başına koymam lazımdı. Bak burada çok önemli bir konu var. Bu bilgisayarda ne yaparsın yapın. Bunlar kendileri bilgisayar açılışında açılmıyor. Yani şöyle diyeyim. Ayarlarını yapmazsanız bilgisayarın başında açılmazlar ve kapatma tuşuna bastığınızda otomatik kapanır. Yani her seferinde bunu takip edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Bu çok önemli bir nüans aslında. Bunu videonun sonuna saklamış oldum. Çok özür dilerim. Baştan söyleyebilirdim. Menü kısmında burada bakın System Try var ve Run on Windows Startup var. Yani System Try ve Run on Windows Startup. Buradaki yapmanız gereken bunların ikisini de eğer açık duruma getirirseniz şunu kapatsanız da kapanmıyor, aşağı atmış oluyor direkt. Ya da burada bilgisayarınızı açıp kapadığınız zaman otomatikman bu sistem açılmış olacak. Yani siz tekrar uğraşmamış onda kalmayacaksınız. Bir de şu var. Bir dikkat ettiğim program eğer ki uyku moduna girerse ya da ekranın kapanırsa yani ki ekranın hani kapanma süresi var ya bu daha kısaysa ekran kapanma süresi olursa ben ki OLED kullandığım için kapanma süresini çok erken yapmıştım. Açtığım zaman bu giriş çıkışlarda bazen saçma oluyor. Problemler oluyor. Yani USB'den herhalde voltajı çekiyor. Onu açık tutmama rağmen yine çekebiliyor. Ya o yüzden bunu biraz daha uzun yapmanıza fayda var. Hani biraz daha hemen ekran kapanmasın. Hoş o altı kullanıyorsun zaten. Büyük ihtimal ekran kapanmazsan yayın yapıyorsun, oynuyorsun, bir şey yapıyorsun ama büyük ihtimal kapatmayacaktır ama hani aklınızda bulunsun. Eğer kapanırsa ekranı bazen saçmalayabiliyor. Buradan tekrar buraya gelip Restart Audio Engine deyip bunu tekrar başlatmamız gerekebilir. Anlatacaklarım bu kadar. Lütfen takip etmeyi, dinlemeyi, üye olmayı, abone olmayı, desteklerinizi bekliyorum. Yani bu kadar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şekilde yararlı olmuştur. Umarım saçmalamamışımdır. Hani anlatmayı başarabilmişimdir. Yani biraz komplike bir iş olduğu için aslında basit ama komplike bir iş olduğu için anlatmak zaman alabiliyor, zor olabiliyor. Umarım düzgündür. En sondaki ekrandakileri de hani daha önce yaptıysa aklınızda kalsın diye buraya dönebilirsiniz. Ha videoyu başından sonuna kadar dinleyip izleyip kademe kademe yaparsanız bir sorunu karşılaşacağını düşünmüyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.